Yüzyıllar evvel zenginlikleri ülkesine götürmek maksadıyla savaşmak için Anadolu'ya gelmiş bir kral. Kudüs Kralı II. Baudin. Artuklular tarafından esir edilir. Harput Kalesi'ne götürülür. Bu merdivenlerden indirilerek yer altında çıkışı olmayan, rutubetin her köşeye sindiği bu zindana hapsedilir. Birinci gecede taşların soğuğu kralın bedenini değil, gururunu dondurur. Bir zamanlar dimdik duran hükümdar, şimdi titreyen bir gölgeye dönüşmeye başlamıştır. Gurur, zindanın ilk kurbanıdır. İkinci gecede Kudüs'ün altın kubbesi gözlerinde değil, hatıralarında yanar. O kubbe artık ihtişam değil, bir yanık izidir. Hatırlamak, kral için bir teselli değil, bir işkencedir. Üçüncü gecede zincirlerin pası kralın uykusuna sızar. Her halka bir günahın, bir yenilginin sembolüdür. O zincirleri kıramaz, yalnızca onların ağırlığını taşır. Dördüncü gecede Artuklu zindanı kralın ruhunu öğüten bir değirmene dönüşmüştür. İhtişam toza dönüşmeye başlamış, geriye yalnızca çıplak bir insan kalmıştır. Zayıflığı artık saklanamaz hale gelmiştir. Beşinci gecede çıplaklığında kral kendi içindeki Kudüs'ü bulur. Taşlardan değil, acıdan örülmüş bir şehir. O şehirde kubbeler gözyaşından, sokaklar suskunluktan, surlar sabırdan inşa edilmiştir. Altıncı geceye gelindiğinde esaret ona öğretmiştir ki özgürlük zincirlerin kırılmasında değil, ağırlıklarının kabulündedir. Zayıf kral artık direnmeyi değil, kabullenmeyi öğrenir. Yedinci gecede kralın sesi kısılır, nefesi ağırlaşır. Zindanın sessizliği onun içindeki boşluğu büyütür. Zayıflığı artık hem bedende hem ruhta görünmeye başlamıştır. Sekizinci gecede bir zamanlar teselli olan hatıralar şimdi çürüyen bir yük haline gelmiştir. Kudüs'ün kubbesi zihninde paslı bir zincire dönüşmüştür. Dokuzuncu geceye gelindiğinde kral artık dua eder. Ama duası göğe değil, kendi içindeki boşluğa yönelir. Zayıflığı duasının cevapsızlığında daha da belirginleşir. 10. gecede taht, taç, ihtişam hepsi silinir. Geriye kalan yalnızca kırılgan bir insanın çıplaklığıdır. Zayıf kral artık kendini hükümdar olarak değil, sıradan bir mahkum olarak görür. 11. gecede hakikatin zaferde değil, yenilginin çıplaklığında saklı olduğunu kabul eder. Kral zayıflığında hakikati görmeye başlar. 12. geceye gelindiğinde kral yer altındaki belli belirsiz ışık üzmelerinden artık günleri sayamaz hale gelir. Zaman algısını rutubetli ve karanlık zindanda yitirmiştir. Artık bir hükümdar değil, kendi içindeki Kudüs'ün zayıf ama hakikate yakın sakin olur.